Nuri Viral'le Sen İstersen Özel'e hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Ekran başında bizi izleyen bütün seyircilerimize şu soruyu soruyorum. Diz ağrınız mı var? Bel ağrınız mı var? Boyun ağrınız mı var? Ameliyatsız tedavi yöntemleri var. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Ahmet İnanır, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi diz ağrıları görüyoruz ki eskiden aslında ileri yaşlarda gözüküyordu ama artık gençlerde de görülmeye başladı. Bir diz ağrısı olan kişi ilk önce neyi dikkate almalı? Hep söylüyoruz, inanın kilo. Kilo olmayacak. Hep babaanneme örnek veririm. 96 yaşına kadar yaşadı babaannem ve çok da 23 yaşında eşi vefat etmesine rağmen 4 çocuğuna bakmış babaannem. Ve hiç dizi ağrımadı. Çok az yemek yerdi. 96 yaşına kadar ne belinin ağrıdığını bilirim, ne boynunun ne dizinin. O yüzden lütfen hatta 1 gram bile fazlamız olmasın. Buna çalışalım. Varsa lütfen bir an önce kurtulun. Tedavi yaptığımız hastalarda da öyle. Protez de taksanız, hidrojel de yapsanız, kitozan da yapsanız, kök hücre de yapsanız kilosunu verenler daha başarılı oluyor. Bu kesin. İdeal kiloyla. Kilo olmayacak. Zaten diyorsunuz ki %50 tedaviye adım atmış oluyoruz. Aynen. Şimdi bugün programımızda ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız. Arkadaşlarım hemen yüklediler. Nuri Viral'le Sen İstersen özel adresimizde, sosyal medya hesabımızda oraya bir soru butonu açtık. Bu ağrılarla mücadele edenler varsa Türkiye'nin en önemli hekimlerinden Doçent Doktor Ahmet İnanır'ı evinize getirdim. Sevgili büyüklerim, amcalar, teyzeler, bizi izleyen herkes istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hocam canlı yayınımızda tek tek cevaplayacak. Peki diz ağrısıyla kireçlenme nasıl ayırt edilir? Şimdi zaten kireçlenme de bir ağrı yapan sebep. Yani orada ağrı ile kireçlenmeyi ayıralım demek çok zor. Menisküs de ağrı yapar, çapraz bağ yırtığı da ağrı yapar, kemik çıkıntılar da ağrı yapar, bursit dediğimiz böyle iki tendonun arasında, kirişin arasındaki yastıkçıklar zamanla böyle mikropsuz iltihaplanıyor. Onların içi de sıvı dolabiliyor. Baker kisti dizin arkasında o ayrı bir ağrı sebebi. Yani mesela quadriceps kasınız güçlü olsa, dizin şöyle üstündeki kas güçsüz olsa sırf o ağrı yapıyor. Çünkü şuradaki diz kapağı ile femur dediğimiz üst bacak ekleminin şuradaki bakın şöyle hep kayarak yapar bu hareketi. Görüyor musunuz şuradaki hareketi? Şöyle kayarak yapar. Yani şu oluktan en sık kireçlenme zaten ilk defa bu diz kapağının içinde gelişiyor. Çünkü çok yoruyoruz bunu ve kilo varsa hastada daha da zorlayarak yoruyor. Bakın şu namaz kılarken bile şunu yapıyoruz biz. Bakın şu hep ve kilo varsa burada kireçlenme gelişiyor maalesef. Benim babaannem de namaz kılardı ve devamlı 5 vakit kılardı. Hiç diz ağrısı olmadı. Neden? Kilosu yoktu çünkü. Ve kilo galiba bu hastalığın en büyük tetikçisi değil mi hocam? Elbette çok ciddi problem bu. Yani diz kapağının şuradaki kilo, buradaki kilo veya üstteki kilo zaten mekanik yük olduğu için yük olmasından dolayı ağrı yapıyor. Ya mesela 1 kilo fazlalığı diz kaç kilo olarak algılıyor? 3 kat 5 kat kesin bu. Yani üstte diyelim ki sizin 100 kilo ve 70 kilo fazlanız var. 3 ile çarpın 210 kilo olarak buraya biniyor. Eyvah. Dize biniyor. Hiç o kadar gitmeyelim hocam. Mesela diyelim ki bir 15 kilo fazlamız var ya da 20 kilo fazlamız var. 45 kilo olarak buraya biner, 50 kilo olarak buraya biner. Yani şöyle Nur Hanım, ben bir kere bunu denedim. Bir tane damacana aldım, merdiven çıkayım dedim kliniğimizde. Ve aldım, hani tuttum şöyle kucağıma aldım, çıkayım dedim. Hakikaten zorlanıyor insan. Bir damacana 19 kilo, 20 kilo diyelim. Bugün 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo fazlası olan insanlar var. Tedavinin şartı kilo vermekle başlıyor. Evet, o vücudun da kendinden hissettiği için onu damacana gibi dıştan hissetmiyor. Ama gereksiz bir kilo ve bizim karaciğerimizi yağlandırıyor, kalp yağlanmasına neden oluyor, uyku apnesine neden oluyor, horlamaya neden oluyor. O kadar bozukluklar yapıyor ki sadece diz için değil. Ekstradan bir de evde o kiloyla oturuyor teyze, amca ve belinde kesin %99 genişlemeli fıtık gelişiyor. Peki şimdi sevgili hocam Buyurun. Seyircilerimin sesini duyar gibiyim. Evet tamam hepsi var. Kilo var,
ağrılar var, hayat kalitemiz düştü, kendi işimizi kendimiz yapamıyoruz, rahat rahat namazımı kılamıyorum, rahat rahat yol yürüyemiyorum, ayakta duramıyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi kıymetli hocam tek tek yeni tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Üstelik ameliyatsız. Nur Viral'le sen istersen özele sorularınızı bekliyorum. Az sonra tek tek hocamıza sorularınızı soracağım. Şimdi tedavi yöntemlerine geçmek isterim hocam. Tek bir tedavi mi? Yoksa bir kombine tedavi mi bu hastalıklarda faydalı? Biz eskiden elimizde yokken veya tek tedaviyi bilirken onunla yapıyorduk. Mesela bel fıtığını sadece manuel terapiyle yapıyorduk. Veya işte dizin içine kortizon yapabiliyorduk. Veyahut da hyaluronik asit tek yapabiliyorduk. Başka şey bilmiyorduk çünkü. Ama yıllar geçtikçe yeni yöntemler çıktı ve o yeni yöntemlerin kurslarına gidiyoruz. Mecburen onları öğreniyoruz. Aşağı yukarı 15-20 yöntem var ekstradan. Tek bir yöntemin etkisiz kaldığı yerlerde, bakın çoğu hastada etkisiz kalıyor tek yöntem. O yüzden ilave ek yöntemler devreye sokuyoruz ki başarıyı biz %100'e taşımaya çalışalım. Buna rağmen bazı hastalarda siz başarılı olamıyorsunuz. O yüzden ekstralar yine veya o ekstraları tekrarlamanız gerekiyor bazı hastalarda. Bazılarında kombinasyonu bir tedavi yaptığınızda başarıyı böyle %30, %40 alıyorsanız ek yaptığınızda ona başka tedavide yaptığınızda o başarıyı %80'lere 90'lara çıkarıyorsunuz. O müthiş bir şey oluyor. Şimdi hocam bazen işte parklarda, bahçelerde de görüyoruz. Biraz yürüyüşten sonra o spor aletlerinin üzerine çıkıp işte aktivite yapanlar. Bazen de sosyal medyadan görüyoruz. İşte diyor ki mesela bunu yaparsan dizine çok iyi geliyor. Bunu yaparsan beline çok iyi geliyor. Burada kaçınmamız gerekenleri bize öğretin lütfen. Şunu sosyal medya için konuşayım bunu. Genele bilgi vermek için anlatmıyor. Rating artırmak için. En sık yapılan tedavi hatası nedir? En sık yapılan tedavi hatasını şunu belirteyim. Tek yöntem üzerinde yoğunlaşmak. Ve şu var, artık başka doktorlar da, kadın doğumcular, acil tıp uzmanları, dahiliyeciler dize müdahale etmeye başladılar. Veya bel fıtığına bakmaya başladılar. Şimdi ortopedistler bile hakikaten öyle. Bel fıtığında, diz zaten onların da bizim gibi konusu. Ama bel fıtığı öncelikli olarak beyin cerrahi ve fizik tedavi uzmanlığı konusudur. O zaman şunun altını çizelim. Mesela belinizde bir ağrı varsa, dizinizde bir ağrı varsa, boynunuzda bir ağrı varsa, hani bazen doktora giderken branş konusunda da çok tedirgin oluyoruz ya, şuna mı gitsem, buna mı gitsem diye. Hangi branşa gitmemiz gerekiyor? Mutlaka fizik tedaviye önce gitsinler. Çünkü biz ameliyat gerektiğinde biz hani şöyle bir şey. Cerrahları yönlendiriyorsunuz zaten. Cerrahlar ameliyatta gelişiyorlar. Detay bilgide bizim kadar değiller cidden. Teorikte cidden biz daha iyiyiz ve daha yüksek puanla giriyoruz TUS'ta. Burada bir övünme meselesi değil ama global bakabiliyoruz biz. Peki ne yapalım hocam? Bize onu anlatırsanız aslında şimdi son dönemde çok tedavi yöntemi var ve ben biliyorum ki hepimizin de kafası karıştı. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela biri gidip bir yöntemle tedavi oluyor. Sonra ondan sonuç alamadığı zaman da ne bileyim mesela en son dönemde hidrojel çok konuşuluyor. Diyor ki yo ben hidrojel yaptırdım hiç iyi olmadı diyor. Halbuki hep yayınlarımızda bağıra bağıra söylediğimiz bir şey var. Tek çiçekle bahar gelmiyor. Evet. Bakın ameliyatsız tedavi yöntemlerini yanlış ve toplama bilgilerle kaçırıyoruz. Bize şunu anlatsanız. Bir diz ağrısında hangi tedavi yöntemi hangi aşamalarla yapılıyor? Şimdi özellikle önerimiz şu. Erken ağrı başladığında hastalarımız evre 1 iken gelsinler. Evre 2 iken gelsinler. Kaç evresi var? 4 evresi var. Evre 3'te müdahale daha zorlaşıyor. Evre 4'te teke kalıyorsunuz neredeyse. Ya protez ya jel türü. Onda da en mukavemetli jeli seçiyorsunuz. Evre 4'te kök hücrenin yeri yok. Evre 3'e kadar biz kök hücreli kombine tedavi. Sadece PRP kök hücre değil bir kere. CGF de kök hücre değil. Biz eskiden çok yapıyorduk onu. Ancak şimdi karın yağı veya kemik iliğinden kök hücre etkinliği ortaya çıktı. Çok daha başarılı sonuçlar elde ettiğimiz ortaya çıktı ve onlara geçtik. Ben PRP pek nadir yaparım. Yani net sonuç hocam. Diz ağrısı çeken işte ekran başında bizi izleyenler Ayşe teyze, Ahmet amca, Fatma teyze onlar diz ağrısı çekiyor. Net ameliyatsız bir şekilde ben hangi yöntemle kurtulurum bundan? Evresine göre değişiyor Nur Hanım işte.
Yani menisküs yırtığı varsa kök hücre tedavileri. Onda jel koymanıza gerek yok. Ama ekstradan matrix desteği yapmanız gerekebilir hücrelerin yerleşmesi için. Yani siz tohum ekiyorsunuz. Matrix dediğim şey orada toprak gibi. Toprak da koyuyorsunuz ki saksınızda çiçek büyüsün. Yoksa tohumu boş kutuya koysanız az oluyor hakikaten. Toprağı azsa az oluyor. O yüzden evresine göre siz tedavi yapıyorsunuz. Evre 1-2'de biz hidrojel gibi bir şey asla koymuyoruz. Kitozan koymuyoruz. Evre 1-2'ye kadar kök hücre, egzozom çıktı kök hücrenin içinden elde edilen iyileşmeyi uyarıcı faktörler. İndüklenmiş oluyor kök hücrelerimiz o zaman onu da koyduğumuzda ve bir de matrix eklediğinizde siz orada toprağını da koymuş oluyorsunuz ki o tohumlar toprakta daha iyi yetişiyor hakikaten. Siz buna ne diyorsunuz hocam? Taze Kombine toprak gibi. tedavi diyorsunuz Kombine değil tedavi mi? diyoruz, Öyle evet, hani evet. diyoruz ya tek çiçekle bahar gelmiyor. Kombine tedavi. Peki son dönemde bazı moda olan tedavi şekilleri var. Tedavi yöntemleri daha doğrusu. Hidrojel tedavisi. Diz probleminde çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Doğru mu? Şöyle hani müthiş demek çok zor ama hastaların çoğunda güzel etki yapıyor hakikaten. Başka çareniz yok zaten. Protez de yapılsa hasta mutlak başarı şansı yok. İşte ben sizin en çok bu yönünüzü seviyorum biliyor musunuz? Hiçbir şeye müthiş, hiçbir şeye harika demiyorsunuz. Doğru değil zaten, Ama evet. hastanın durumuna göre uyguladığınız tedavi yöntemlerinin verdiği sonuçları bize aktarıyorsunuz. Bence bu çok kıymetli. Biz bakanlığımızın onay verdiği, firmaların ürettiği işlemleri yapıyoruz. Jelleri kullanıyoruz, egzozomları kullanıyoruz, protez malzemelerini kullanıyoruz. O malzemenin etkinliği kadar başarı elde edebilirsiniz ama kombinasyon yaparsak ve hastayı siz gerekirse 1 yıl takip edeceğiz. O zaman başarıyı artırabiliriz. Kilosunu vermeleri hastaların mutlak surette şart. Protez de olsa protez erken bozuyor. Veya hidrojel de yapılsa, kitozan da yapsak kilolarını vermeleri, egzersizlerini yapmaları o ilaç kadar önemli. Şimdi ekranda görüyoruz hocam, hidrojel yöntemini anlatıyoruz. Bu ekranda gördüğümüz bu sıvı, dize uyguladığınız sıvının adı hidrojel. Evet. Değil mi? Aynen. Muayenehane ortamında mı yapılıyor? Muayenehane ortamında yapılabilir. Sterilizasyonunu güzel yapmak önemli. Sadece şöyle silip yapmamalı. O zaman enfeksiyon olabiliyor. O yüzden biz ciddi sterilizasyon yapıp öyle yapıyoruz. Çok şükür enfeksiyonumuz da gelişmiyor. Bu yönüyle önemli. Onun dışında ameliyathane şartı gerekmez. Zaten bizim yaptığımız kök hücreler falan ameliyathane şartı gerektirmiyor. Çok 2 dakikada kemik iliğinden kök hücreyi 2 dakikada alabiliyoruz. Bu ekranda şimdi az önce gördüğümüz hidrojel tedavisi şöyle diyebilir miyiz mesela ameliyattan önceki son çıkış gibi? Aynen öyle. Yani her hastayı ameliyattan kurtaramıyor. Ne kitozan kurtarabilir ne hidrojel tamamen kurtarabilir. Bazı hastalara hakikaten ama çoğu hasta çok memnun. İyi. Peki bu şu anda yine seyircilerimin de izlediği hidrojel tedavisi ülkemizde ne kadar süreden beri uygulanıyor? 4 yılı aşkın bir süredir uyguluyoruz. Yan etkisi hakikaten. var mı? Yan etkisi yok. Oradan biz fıçının içine verir gibi bir şey. Fıçının ağzını kapatıyorsunuz zaten kapalı zaten ve oradan çıkıp ne böbreğe gider, ne kalbe gider, ne beyne gider, emboli yapmaz. Sadece yabancı cisim alerjisi olanlarda onlar da reaksiyon yapabilir. O da dizde sıvı üretebilir. O kadar. Peki bu sıvı dizden başka bir yere kaymaz diyorsunuz. Hayır, hayır, Dizde asla. kalır. Hayır. Kişiye nasıl bir rahatlık sağlıyor? Bu lubrikasyonu yani kayganlığı sağlıyor. Yani biz şöyle bir şey, dizin 3 yeri var yapabileceğimiz. Dıştan, içten veya alttan dizi büküp yapıyorsunuz. Boşluğa veriyorsunuz dizin içine. Kapsülü deliyoruz. İğne deldiği için o geri çıkamıyor zaten. Hamur iğneden geçemez. Çekemezsiniz iğneye. Zaten bu jelleri biz iğneyle geri de çekemiyoruz sıvı çekerken. Gelmez iğneye. Buradan yapıyoruz ve hasta hemen kalkıp yürütüyoruz. O anda o etkiyi görüyor. Net. Çok iyi yani hasta için yüz güldüren bir Tabii sonuç. geldiğinden çok iyi bir halde gidebiliyor. Dediğimiz hep hastalarımıza böyle tedbiren söylediğimiz şey şu. Bu etkinin yıllarca devam edebilmesi için, aylarca, yıllara devam edebilmesi için lütfen kilonuzdan vermek kurtulun. gerekiyor. Çünkü hamur gibi bir şey bu. Peki Yani- kitosan hocam mesela hidrojel bir tedavi yöntemi Evet. gördüğünüz dize enjekte edilen o sıvı bir de son dönemde konuşulan kitosan var. O da mı bir tedavi yöntemi? Kitosan mantardan elde edilen bir jel. Eskiden kabuklu deniz ürünlerinden elde ediliyordu. O çok başarılı olamadı. Şimdi mantardan elde edilen türü çıktı.
Onun antiinflamatuar yönü var, jel yönü var, lubrikasyon yönü var. Ama dizin içindeki makrofajlar onu bir yıl içinde yiyip bitiriyor, yok ediyor. Yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Bir de şeye göre, hidrojele göre, poliakrilamit hidrojele göre yoğunluğu biraz daha az olduğu için daha az etki bekliyoruz ondan ve süresi kısa oluyor maalesef onun. Peki hidrojel ne kadar kalıyor? Yani Hidrojel şöyle, kişiyi mesela ne kadar süre boyunca rahatlatıyor? hidrojelin önemli özelliği şu, içeriği poliakrilamit olduğu için doğada 100 yıl yaşayabilen bir şey poliakrilamit, insan vücudunda yani dizde yapan firmanın söylediği şu, 15 yıla kadar kalabilir. Evet. Bizim tecrübelerimiz şu an 4 yılı aşkın bir süredir kaldığını görüyoruz. Seyircilerimiz sosyal medya hesabımıza sorularını göndermişler. Nur Viral'le Sen İstersen özel. Hocam tek tek soruları yanıtlayacak. İsterseniz Ahmet İnanır hocamın da Tabii, sosyal medyasına sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam ben 70 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Bazı sağlık problemlerim de var. Ameliyat da olamıyorum. Bahsettiğiniz bu tedavi yöntemi benim için uygun mudur diye sormuş Halil Bey. Kalp hastalığı da olsa, tansiyonu da olsa, böbrek hastalığı da olsa, şeker hastalığı da olsa, Alzheimer'da da olsa, Parkinson'u da olsa, felç geçirmiş bir hastada da olsa hidrojel kolaylıkla dizine yapılabilir. Hiçbir yan etki beklemiyoruz ondan. Peki daha önce bir diz ameliyatı geçirdim ama ağrılarım gitmiyor. Fayda sağlar mı diye soranlar var. Protez mi oradaki ameliyat? Evet. Protez yapılmışsa protezli dizlere hidrojel yapmıyoruz. Ağrısı var ise kendi bulunduğu yerlerde de bize gelerek de radyofrekans ek tedavi veya proloterapi tarzında, nöral terapi tarzında, manuel terapi tarzında ek tedaviler yapabiliriz. Bir de önerim şu, protez yapılmış hastalarda egzersizlerini mutlak surette yapsınlar. Quadriceps kasının yani bacağın ön yüzündeki kasın güçsüzlüğü ekstradan ağrı yapabiliyor onlarda. Peki. Şimdi sevgili seyircilerimiz aslında diz deyip ayak deyip geçmemek lazım. Yani gerçekten bizi taşıyan organlarımız ve hakikaten çok önem vermek gerekiyor. Ve hani ileri yaştasın aman bu yaşta dizin ağrıyacak diyen çocuğunuz, damadınız, kızınız varsa onlara söyleyin. Deyin ki hayır yaş önemli değil, ağrısız da yaşayabilirim değil mi Tabii, hocam? tabii. Tedbiren bakın şunu hep ben her programda anlatıyorum. Buna ben bir örneğim. Başka bir ortopedist arkadaşım benden sonra o da yaptı kendi dizine. Çünkü belirli yaşa geldik ve bundan sonra biz 60'ımıza geldiğimizde, 70'imize geldiğimizde, 80'imize geldiğimizde bu dizin kıkırdağa gidecek. Evet. Doğal bir erime süreci yaşıyoruz. Benim de bir hani kilom var, belirli bir kilom var. Hani fit olsam bile belirli bir kilom var, üstümde bir yük var. Tabii. Ve o travma onu yok Devam edecek. edecek. O yüzden ben 5 sene önce kök hücre yaptım. Peşinden egzozom çıktı, onu yaptım. Sonra matrix desteği de koydum dizime ki koruyayım. Geçen yayında Olmasın. konuşmuştuk ya hocam. Yani Tabii. şu arabamıza, evlerimize verdiğimiz bakımı dizlerimize göstermiyoruz. Yapmıyoruz. Dizlerimize, belimize, ayak bileklerimize, Evet. boynumuza mutlaka ara ara kontrol yapmalı. Yani benim ara ara gidebileceğim beden arabamın bir servisini bulmalıyım. Evet. Böyle bir şey. O da bir fizik tedavi ve rehabilitasyon Öncelikle öyle uzmanı olmalı, olması evet. gerekiyor. Şimdi dizlerde problem var. Omurga öyle bir sistem ki bir yer bozulduğu zaman belirli aralıklarla bazı yerlerde bozuluyor. Bu ne mesela ne? Bel. Evet. Bel fıtığı bir de çağın hastalığı artık. Evet. Yani gençlerde de görülüyor, ileri yaşta da görülüyor. Bel fıtığında ameliyatsız tedavi yönteminiz nedir? Bel fıtığında bakın 100 fıtıklıdan 98'ine ameliyat gerekmiyor. Biz bunu belki onlarca yıldır anlatıyoruz ve birçok beyin cerrahı arkadaşımız da artık ameliyatsız tedavilere geçtiler sağ olsunlar. Gerçek bu çünkü. Biz bir hasta ameliyatlıksa bütün doktor arkadaşlarımız ameliyat demeliyiz. Anekdot olarak şuraya bir şey sıkıştırayım. Hastalar zaman kaybediyorlar. Nerede zaman kaybediyorlar? Manuel terapi yaptırıyorlar. Veyahut da fizik tedavi veya beyin cerrahi dışındaki doktor arkadaşlarımızın müdahalesi de hastalarımıza zaman kaybettiriyor. Çünkü ben diyabet doktoru değilim, endokrin uzmanı değilim. Diyabet tedavi edemez miyim? Etmeye kalkabilirim. Hatta kalp hastasına ilaç yazabilirim. Ama doğru mu olur? Doğru olmaz. O yüzden kendi alanım dışında bir şey yapmıyorum. Diğer arkadaşlarımız da böyle yapmalılar. Bir kursa gidip sizin 4 yılda 5 yılda öğrendiğiniz şeyleri hatta 20 yıl tecrübenizle bile
zorlandığınız konulara çok kolay iğne sokabiliyorlar veya manuel terapi yapabiliyorlar. Manuel terapi hastaların bir kısmında spazmı geçirerek, evet, eklem hareketlerini oturtarak etkili olabilir ama çoğunda inanın etkili olmuyor. Şimdi bir de hocam sosyal medyada da görüyoruz. Mesela belki siz de görüyorsunuzdur. Sokakta bile yürüdüğümüzde 10 dakika içerisinde Yalan. bel ağrısı düzeltiliyor. Bu yöntemi dene, belinin ağrısı ortadan kalkıyor. Asla. Hele şu var, bakın, sokaklarda ben bazı arkadaşlarımızın da sağlık camiasından arkadaşlarımızın gittiği yerlerde hasta beli ağrıyor diye yatırıp manuel terapi yaptığını görüyorum. Bu hiç doğru değil. Bel kayması yapar. Veya bel kayması varsa bel kaymasını ciddi şekilde artırabilir. O zaman hastanın başına ekstra bela açmış olursunuz. Asmalı yöntemlere lütfen girmeyin. Veya yeni masa Bir çekmeli yöntemler de var ya hocam. Şimdi o bizim traksiyon tedavisini biz gözetimli ve kontrollü yapıyoruz. Ancak şu var, traksiyon tedavisi de hastada işi bitirmiyor. Siz 10 dakika 20 dakika çekiyorsunuz fakat hasta üstüne oturduğunda yine aynı şeklini alıyor. Mutlaka hasta bilinci ortaya konulmalı. Traksiyon tedavileriyle de sadece gidilmemeli. Mutlaka kombinasyon, mutlak suretle kombinasyon çok önemli. Peki her beli ağrıyanın mutlaka belinde fıtık var mıdır? Hayır. %95'inde fıtık yok. Niye soruyorum bunu? Çünkü kim nereye gitse, mesela bel ağrısıyla gitse hemen belimde fıtık varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş deniliyor. İşte bakın, görenek bu, tecrübeniz bu. Eğer bir cerrahsa mantık, mentalite böyle çalışıyor. Hatta bir beyin cerrahı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onu dedi bana. Ya Ahmet Hocam, siz dedi ameliyatsız tedavi etmeye çalışacaksınız. Biz ameliyatlı tedavi etmeye çalışacağız. Çünkü işimiz bu. Ki Hayır, hocam şunun da bilgisini verelim aslında seyircimize de. Yani ameliyat yok demiyoruz. Değil, ameliyat hayır, var. değil, tabii ki. Hatta şunu söyleyelim. Şu belirtileriniz varsa acil bir doktora gitmeniz lazım. Onu da bir sıralar mısınız hocam? O da Şöyle, çok kıymetli çünkü. 4 tane belirti var burada. Bunun içinde ağrıyı saymıyorum. Bakın, bazı beyin cerrahı arkadaşlarımız ağrıyı sayıyorlar. Ağrıyı bir türlü geçiriyoruz biz. Kuvvet kaybı yoksa, başka şeyler yoksa sırf ağrıdan dolayı ameliyat kararı vermiyorum ben. Bunu söyleyeyim. Bakın 26 yıldır neredeyse bu işle uğraşıyorum ve o kararı vermiyorum. Çünkü biz o ağrıyı ne olursa olsun morfinin kesemediği ağrıyı kesebiliyoruz çok şükür. Ama burada siz kullandığınız yöntem önemli. 4 yöntemden bir, idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma, apış arasında sedal anestezi, ER tipi anestezi, uyuşukluk, hissizlik ve düşük ayak. Bu varsa, bu 4'ü varsa acil ameliyat gerekir. Gecikmemeli. O zaman geç yapılan ameliyat bunları geri döndürmüyor. O yüzden önemli. Ama şu var, sizin ileride düşük ayağınız gelişir. İdrar kaçırmaya başlarsanız korkutmasıyla da ameliyat önermiyoruz. Biz hissini, eğer hissi alırsak o zaman ameliyat diyebiliriz. Ona kadar lütfen ameliyatsız tedavi edelim. Çünkü şu var, aradaki disk bize arabamızın tekerindeki hava gibi lazım. Yoksa jant eğilecek. Ne o jant? Omurlar. Şu arada olmazsa omurlarımız birbirine vuracak ve kireçlenme gelişecek ve hasta sonra platine gitmek zorunda kalıyor maalesef. Yani biz burada minimal invaziv dediğimiz yöntemleri de çok erken tasvip etmiyoruz. Ne demek minimal invaziv? 1. Radyo frekans. 2. Bel içi, disk içi ozon. 3. Lazer. Bu üçü evre 3 ve evre 4 fıtıklarda zaten etkisi çok düşük. %20'lerde evre 3'te, %30'larda. Evre 4'te hiç etkisi yok. Bunu net belirtiyorum. Evre 4 fıtıklarda hiç etkisi yok radyo frekansında, lazerinde, bele ozonunda. Ama evre 1-2 fıtıkta etkisi var. O da %100 değil, %70. 100 kişiye yapıyorsunuz, 60-70'inde başarı elde ediyorsunuz. Sosyal medyadaki lütfen reklamlara ben bile yapsam kanmayın lütfen. İyice araştırın. Çünkü bizler, bütün doktorlar böyle, iyileşen hastalarımızı biz reklam yapıyoruz. Veya sosyal medyaya çıkarıyoruz. Başaramadığımız hastaları hiç kimse çıkarmıyor. Evet, yine o yüzden, söyleyelim sevgili hocam. Bunu da vurgusunu yapalım. Sosyal medyadan da size ulaşabiliyorlar, Tabii. sorularını yöneltebiliyorlar. Geçen program için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seyircilerimizin de bütün sorularını yanıtlamışsınız. Hepsini, çok tabii. sağ olun. Şimdi bir soru daha var. Fıtık patlaması diye bir durumum varmış hocam. Fıtığım patlar mı diye soruyor bir seyircimiz. bakın
evre 1-2 olacağına fıtık patlamış fıtık olsun. Daha kolay iyileşiyor inanın bana Nur Hanım. 45 günde iyileştirdiğimiz hastalar var. Fıtığını iyileştirdiğimiz. Ağrısını biz geldiğinde aynı gün çoğu hastayı kesiyoruz. %90'ını kesiyoruz aynı gün. Lazer yapmama gerek yok, radyo frekans yapmama gerek yok, ışın aldırmama gerek yok. Çünkü o yapılırken ışın veriyoruz biz. Radyo frekansla lazer verirken ışınla yapılıyor. Hasta ışın alıyor. Tiroid varsa başka problemlere neden olabilir, dozu aşabilir. Tekrar tekrar yaptığınızda o doz daha da aşabilir. O yüzden ağrı nedeniyle ameliyata cidden göndermiyoruz. Peki ameliyat olmuş hastalarda yine bununla da ilgili çok soru aldım seyircilerimden. Mesela diyorlar ki ameliyat oldum, ağrılarım hala devam ediyor. Orada da hocamdan destek alabilir miyiz? Ameliyat olsa bile bazı hastaların diskleri ameliyat olduğunda çok fazla alınıyor. Onların diskleri çökmüş oluyor maalesef. Her fıtık ameliyatından sonra disk çöker bir kere, bunu net belirteyim. Veya radyo frekans yaptığınızda da, lazer yaptığınızda da bir kısım ileride onlarca yıl sonra disk dejenerasyonu başlar. Çünkü lazerde, radyo frekansta bir yakma işlemidir. Sıcaklık veriyorsunuz. End plate dediğimiz kıkırdağı dejenere ediyor bazılarında. O yüzden böyle girişimsel yöntemlere girmeden yüzeyden hareketlerle, tedavilerle, iğnelerle, manuel terapilerle siz bu başarıyı sağlayabiliyorsanız hastalığı girişimsele çekmemek lazım. Şimdi kıymetli hocam yine sosyal medyamızdan Buket Hanım'dan gelen bir mesaj var. Diyor ki kalça kireçlenmem var. Anlattığı tedavi yöntemleri kalça kireçlenmesine de fayda sağlar mı? Kesinlikle. Eklem olan her yere, özellikle kalça ve dize en çok yapıyoruz. Hidrojeli de, kök hücreyi de, kitozanı da, matriksi de, egzozomu da en çok diz ve kalçaya yapıyoruz. Omuza da yapıyoruz zaten. Kök hücre, egzozom, matriks şeklinde omuza da yapabiliyoruz. Eklemlerin hepsine yapılabilir. Yani aslında özetlersek sevgili seyircilerimiz, bakın diz ağrınız varsa ameliyatsız tedavi yöntemleri var ama sadece bir tedavi yönteminden bahsetmiyoruz, Asla, değil mi? tabii. Bir kombine tedaviden Tabii. bahsediyorsunuz. Şunu belirteyim Nur Hanım, ameliyat yapılsa bile, radyo frekans yapılsa bile, lazer yapılsa bile hastaya, ameliyat yapılsa bile, açık veya kapalı fark etmez, endoskopik ameliyat yapılsa bile mutlaka kombinasyon hastaya eklenmeli. Çoğu doktor bunları basit görüyor. Bilmediği için mi eklemiyorlar hocam? Bilmiyor, çoğu bilmiyor. O kurslara gitmemiş oluyor, bilmiyor, önemsemiyor. Bilmediği için, gitmediği için o kursa önemini göremiyor. Evet. Biz de eskiden burun kıvırıyorduk birçok şeye. PRP'ye burun kıvırıyorduk, kök hücreye burun kıvırıyorduk, yok canım diyorduk filan, proloterapiye burun kıvırıyorduk. Ama yaptıkça görüyoruz ki hakikaten etkisi çok güzel. Yani bizzat kendime bile yaptığım şeyler. O yüzden herkese öneriyorum kombinasyon. Bir de ultrasonla mutlaka dizlerini değerlendirtmeden dizlerine asla sıvı yaptırmasınlar, kök hücre falan yaptırmasınlar. Çünkü hastaların bugün çoğunda dizinde sıvı ve kist oluyor ve bursit oluyor. Biz onu ancak ultrasonla görebiliyoruz. MR'da yoksa MR'da da gözüküyor ama MR'da dinamik göremiyorsunuz. Biz ultrasonla bir yeri toplayıp o sıvısını çekip kök hücresini, egzozomunu, matriksini, hidrojenini, kitozanını ancak ultrasonla değerlendirdikten sonra yapıyoruz. Evet. Ve her kontrole geldiğinde mutlaka ultrasonla bakıyoruz hastamıza. Ya doğru hekim çok önemli. Çok önemli. Yani yaşadığınız zorlukta eğer gerçekten hastalığınızla doğru orantılı hani iyi bir hekim bulup tedavi yöntemine giderseniz tıp gerçekten çok ilerledi. Mesela bahsettiğiniz bu tedavi yöntemi ileri yaşta dahi olsanız yüz güldüren yöntemler. Niye ağrı çekelim o zaman? Şunu belirtelim, güldürebildiği kadar güldüren yöntemler diyelim. Çünkü herkes de başarılı olmuyor. Protez de herkes de başarılı olmuyor. Diğer tedavilerde proloterapi yap yetmiyor. O zaman ek bir şey koymanız lazım. İşte sizin en sevdiğim yönünüz bu. Yani gerçekten her şeyi bütün net en açık şekilde anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. İnsanımız bilinçlensin. Sağ olun. Bunu istiyorum. Hakikaten. Ağzınıza sağlık.